Ufaklıktan beri içimde sanata karşı bir merak vardı. Güzel sanatları okumayı çok istedim. Sesim vardı, kulak vardı. Müzik tahsili, bir konservatuvara gidip bir eğitim almayı çok istedim. Fakat o zamanın şartlarına göre bilmiyorum, biraz da ailemin etkisiyle bunlar hep şeyde kaldı. Orada kaldı yani. Ama sanat içimde hep bir ukde olarak kaldı. Kuzguncuk'ta çok dolaştım. İstanbul evlerini çok severim, bu Balat evlerini filan. Kuzguncuk'ta kapılar çok hoşuma gitti benim, o evlerin kapıları. İlk önce o iki kapıyı çalıştım. Fakat biraz şey, yani böyle hiç kullanılmamış bir şekilde gözüküyorlardı. Oğlum, baba bunlar biraz çok şey dedi, yani cillop gibi kapı olmasın, biraz bunları eskit dedi. Ben de o zaman eskiteyim dedim, yani biraz kullanılmışlık gelsin, yaşanmışlık gelsin diye. O şekilde eskitme çalışmalarına başladım. Daha sonra hatta kapı yaparken bizim bir arkadaşımız vardı. Bir gün dedi ki, Serdar Bey dedi, bizim kapımız çalışmıyor, ona bir bakar mısın? Ondan sonra benim bu yaptığım çalışmaları görmüş sosyal medyada. Nasıl yani hocam dedim, yani ne yapabilirim? Dedi bizim kapı dedi çalışmıyor. Sen kapı yapıyorsun dedi. Kapılara bakar mısın dedi. Hocam dedim, ben şey yapıyorum, yani bunlar minyatür kapı. Yani büyük kapıyla alakası yok. Öyle mi filan dedi. Yani öyle bir tatlı anım da oldu kapı yaparken. Marmaris'te 5-6 arkadaşımızla beraber model tekne yapmaya başladık. Daha sonra grubumuz dağılınca model teknede birazcık şey oluyor biliyorsunuz, talaşı, tozu fazla olduğu için. Evde de bu şeyi yapamayacağım için, çalışmaları yapamayacağım için ne yapabilirim diye mukavve ve karton kullanmaya başladım ve atık malzemeleri kullanmaya başladım. Tekne yaparken de önce bir kamerasını dizayn ederken işte yatağı nereye koyayım, dolabı nereye koyayım, tuvaleti nerede olsun gibilerinden. Biraz da o beni şey yaptı, diorama yapmaya teşvik etti. Dolayısıyla ilk önce kapılarla başladım. Kapı yapmaya başladım. Sabah kalkıyorum. Önce işte ev işleri malum. Çarşı pazar işleri. Onları hallettikten sonra ben genelde öğleden sonra sakin zamanları tercih ediyorum. Hiçbir işimin olmayacağı, kendimi sadece dioramaya bağlayabileceğim, verebileceğim saatleri seçiyorum. Müziğimi açıyorum. Müzik beni çok konsantre yapıyor. Slow müzik, yavaş müzik. Bazen bu metal de olabiliyor. Önceden müzikle de uğraştım bu arada. Gitar çaldığım için bas gitar çaldım ve metal müziği de seviyorum. O da birazcık böyle metal müzik, o gecenin saatine göre, çalışma durumuna göre beni de şey yapıyor, itekliyor. Sonra çalışmalarımı yapıyorum. İşte ertesi gün ne yapacaksam onları düşünüyorum. Bunun yanında nasıl yapabilirim? Bazı şeylerde doğaçlama yapıyorum mesela. Fotoğraflardan çalıştığım gibi doğaçlama yaptığım eserlerim de var. Resmini çekip yaptığım şeyler de var. Alcatraz hapishanesinden Kaçış diye bir film izledim. Ben çok hoşuma gitti. Onun bir hücresini fotoğraflayarak, işte sosyal medyadan araştırdım. Fotoğraflayarak onu çalışmak istedim. Ve çok beğeni aldım. Yani sergide çok beğenildi o hapishane çalışmam. Yani özgürlüğün çok önemli olduğunu vurgulamak istedim. Yani hapishane muhakkak, Allah kimseyi düşürmesin, iyi bir şey değil ama önemli. Yani özgürlüğün kıymetini insanlar bilsinler diye çalışmak istedim. Daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Ama tabii bunları yapmak için de bir mekan olması lazım. Şu anda ben 9 metrekare bir oda içerisinde sıkışmış durumdayım. Örneğin bir Marmaris Kalesi'ni yapmak istiyorum. Bir Muğla'daki bir ne bileyim eski tarihi bir binayı yapmak istiyorum ama bunlar tabii 9 metrekare bir oda içerisinde sınırlı imkanlarla, olanaklarla olmuyor maalesef. Şimdi Göbekli Tepe'yi yapmak istiyorum. Göbekli Tepe çalışmalarımı, onların resimlerini falan buldum bir yerden. Göbekli Tepe'yi yapmak istiyorum. Etrafındaki işte şeylerle, etrafındaki çevresiyle beraber ben komple yapmak istiyorum. Ufak bir şeye sıkıştırmak istemiyorum Göbekli Tepe'yi. Ama tabii o da yere ve şeye bağlı, mekana bağlı.
Bu diorama nasıl yapılır, nedir diorama diye araştırmaya başladım. Ve çok sosyal medyada biliyorsunuz çok site var bu konuda. Orada yapanların yaptıklarını inceledim. Nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl kullanıyorlar malzemeleri diye. Onları takip ederek biraz da kendim doğaçlama yaparak o şekilde bulaşmış oldum dioramaya. Strafor kullanıyorum yaparken. Strafor ve mukavva kullanıyorum. Benim bir kutum vardır. O kutuya mesela bir tükenmez kalemin kapağı, ne bileyim bir şampuan şişesini, bir kolonya şişesinin kapağı, onu atmıyorum. Kullanıyorum, bir şekilde atıyorum. Muhakkak bir şekilde ileride benim işimi görecektir diye. Tabii detay vermezseniz o gerçekçiliği yaşatamazsınız. Yani yaptığınız dioramada o gerçekçiliği gösteremezsiniz. Satın almak isteyenler oldu. Fakat onları satmaya da kıyamıyorum biraz. Yani bir Marmaris'te bir sergi yapmayı düşünüyorum. Onlar benim evlatlarım gibi açıkçası. Biraz da insanlar parasal olarak bakıyorlar. Yani ona bir emek harcandığını, emek verildiğini düşünmüyorlar. Ben örneğin bir pencereyi, bir kapıyı yaparken belki bir kapı üzerinde 3 saat çalıştığım oluyor. Ne bileyim bir musluğu yaparken, o musluğu çalışırken ne bileyim 2 saat çalıştığım oluyor. Bir emek harcanıyor yani ama insanlar anlamıyor bunu. Mali olarak düşünüyorlar hep. Eski Datça'ya gitmiştik bir gün arkadaşlarla. Datça'da gezerken, eski Datça sokaklarında gezerken bu kapı dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Renkler, kapının görünüşü. Onu çalışmak istedim. Fotoğrafladım. Eve gelince çalışmaya başladım ve bu da Koca Ev isimli restorantı. Onu çalıştım ve hoşuma gitti. Arkadaşlarım da çok beğendiler. Ne güzel olmuş Serdar diye. Daha sonra 2 sene sonra tekrar gittim Eski Datça'ya. Böyle sık sık gidiyorum ben. Eski Datça'daki evler, kapılar çok hoşuma gidiyor benim. Kuzulu kapılar var mesela. Buraya özgü kapılar var. Ama maalesef o bir kültür kuzulu kapı. Ama kültüre maalesef sahip çıkamıyoruz. O kapıları, eski kapıları yıkıp demir kapı yapıyorlar. Mamafi bu kapıyı da maalesef ve maalesef içim acıyarak söylüyorum. Bu kapıyı da yıkmışlar ve demir bir kapı yapmışlar. Sahibine sordum, niye dedim böyle bir değiştirme yoluna gittiniz diye. İşte dediler bakımı zor oluyor, ahşap mahşap falan filan diye böyle çok içim acıdı. O güzelim kapıyı yıkıp madeni bir kapıya dönüştürmüşler. Uzun yıllar turizm sektöründe çalıştım. Tabii insanlarla sektörde çalışmak, personelle uğraşmak, müşterilerle, misafirlerle uğraşmak biraz zor tabii. O tabii insan üzerine bir stres getiriyordu. Emekli olduktan sonra stres birazcık bir diorama yapmaya başladıktan sonra stres üzerimden gitti. Ben onu hissediyorum yani. Eskiden mesela yapmadan önce biraz sinirli bir tiptim. Ama şimdi daha çok ya böyle yumuşamış bir hale geldim. Diorama beni çok rahatlatıyor çalışırken. Yani bir şey yaparken çok rahatlıyorum diorama yaparken. Latrina yaparken örneğin, latrina eski çağlarda biliyorsunuz sosyalleşme alanıymış. Yani tuvalet ihtiyacını orada gidiyormuş insanlar. Orada diyorum acaba insanlar neler yaptı, neler konuştular? Orada işlerini yaparken neler yaptılar, neler konuştular, ne gibi şeyler konuşuldu orada diye. Kendi tabii orada biraz da yaşıyorum yaparken. Muğla'ya giderken yol kenarında sarnıç var. O sarnıçlar Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında yapılmış sarnıçlardır. Bu civarda yollarda sık sık görürsünüz sarnıçları. Su amaçlı, su biriktirme amaçlı yapılmış. Benim de dikkatimi çekti. Yol kenarında bir sarnıç vardı. O sarnıcı çalışmak istedim. Ve çok beğeni aldım o sarnıç şeyinden. O işte otoban, efendime söyleyeyim, üzerinde bir araba. Bir kırtasiye çalışmam oldu benim. Kırtasiye çalışma. Yine sosyal medyadan gördüğüm bir fotoğraf üzerine çalışma yaptım. Sosyal medyada paylaştım o kırtasiye çalışmamı.
2-3 gün sonra sosyal medyadan bir mesaj geldi. Ya dedi bu bizim dedi kırtasiye dükkanının aynısı dedi. Biz dedi nereden buldunuz bunu? İlle bana satar mısınız bunu? Ben de şaşırdım tabii yani. Ben dedim şu an satamam. Onun sergiye hazırlıyorum ama daha sonra haberleşelim. Memnuniyetle satarım dedim. Tamamen kafamda doğaçlama bir şey çalışma yapmak istedim. Yani bir terk edilmiş bir evin mutfağı, işte kırık dökük, fayansları dökülmüş, orada kenarda bir tüp, bir terk edilmişlik yaşatmak istedim orada. Buzdolabının kapağı kırılmış, efendim söyleyeyim içindekiler gözüküyor. Öyle bir yaşanmışlık, terk edilmişlik çalışmak istedim. Cunda Adası'na gittim fakat o kapının önünden geçmedim. Keşke o kapıyı görseydim de oturup bir kahve içseydim o kafede. Ama görmedim. Tamamen fotoğraftan çalıştım. Fotoğraftan çalıştım. Çok hoşuma gitti. Yani çok sevdiğim bir eserdir Cunda Adası'ndaki kafe. Yaptığım eserlerin hepsini yani beğeniyor diye bir şey yok. Bazen beğenmediğim eserler de oluyor. Mesela bir eseri beğenmezsem tekrar onu söküp tekrar yapıyorum. Hoşuma gitmiyor çünkü. Benim hoşuma gitmeyen herhalde seyreden, gören, izleyen insanın da hoşuna gitmeyecektir düşüncesiyle. Onu yapmıyorum mesela. Yahut bir kenara koyup atıyorum. Ama ileride tekrar baktığım zaman o anki haleti ruhiyeme mesela uygun olmayıp onu bir kenara atmışımdır. Ama sonra 2 gün sonra, 3 gün sonra veya 1 ay sonra ona baktığım zaman ya ben bundan tekrar bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle tekrar çalışmaya başlıyorum ve ondan bir şeyler üretiyorum.